Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir maceraya atılıyoruz. Bu maceranın ismi de Bundle Size optimizasyonları. Bu maceramızın ilk serüveni olan Code Splitting, React'ta nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmeliyiz, inceleyeceğiz. Bunların üzerine konuşacağız. Yavaştan uygulamalı halde anlatmaya başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, Code Splitting dediğimiz olay şöyle. Benim bir React projem var. React projemin içerisinde About, Home, Settings ve Text diye bir komponentimiz var. App.js içerisinde de ufak bir route'um var. Route oluşturmuştum. İşte bu da Home'a gidiyor, About'a gidiyor, Settings'e gidiyor. Onun dışında oluşturduğum bir extension var. Benim oluşturduğum değil tabii ki de. Bir extension var. Ben bunu kullanıyorum. Bu çok yararlı bir extension. Komponentinizin içerisinde işte ne kadarlık bir kilobayt yapısı var. Örnek veriyorum, React'ı çekmiş 7,14 kilobayt ama ziplenmiş halde 2,2.87 kilobayt diyebiliriz. Bunun için hemen şöyle bir başlayalım istiyorum. İlk önce bizim bir analyzer'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Analyzer dediğimiz zaten Webpack'in Bundle Analyzer'ı var. Buradan EPM.js içerisinde bulabilirsiniz siz de. Şöyle geliyorum, bunu ben terminale yapıştırıyorum. Evet, yüklendi bizim için. Hemen bu yüklendikten sonra bunun kullanımı nasıl bir ona bakalım istiyorum. Webpack içerisine geldiğimizde şöyle Const Bundle Analyzer Plugin diye kullanabiliyormuşuz. Süper. Şurayı da kapattım görelim diye. Plugins altında da hemen şöyle New Bundle Analyzer pluginini oluşturdum. Şöyle kaydettim ve projeyi yeniden başlatalım. Bakalım bizim için bir analyzer oluşturacak mı? Arkadaşlar bu arada yani bu gayet başarılı bir plugin. Şöyle projeniz içerisinde duplicate olan bir paketiniz varsa onları görebiliyorsunuz. İşte böyle bundle'ınızda ne kadar size tutuyor. Örnek main.js 1.43 MB'mış. Tabii bunlar genelde yani dev ortamında nadir çalışır. Genelde production modda daha az gözükür ve daha daha net bilgiler elde edebiliriz bu konuda. Evet, bizim için zaten oluşturmuş gördüğünüz gibi. Şimdi ben şöyle bir örnekten bahsetmek istiyorum. Şu terminali kapatıyorum. Şöyle inceleye bastım arkadaşlar. Konsola geldim. Network'e geldim. Şimdi ben bu sayfayı yenileyeceğim. Ve gördüğünüz gibi main.js, favicon işte vesaire bunlar geldi. Şimdi bunların gelme sebebi ne? Çünkü bizim bir chunk yapımız, bir kodlarımızı bölmedik daha henüz. Bir kodları bölmeye başladığımız zaman tek tek bunları da inceleyeceğiz. Şu anda home sayfası geliyor. Home sayfası açık olduğu için biz burada etkileşimdeyiz. About'a gidiyoruz. About için etkileşim oluyor. Settings. Ama şu anda home içerisinde sanki bütün sayfalarla etkileşimimiz varmış gibi gözüküyor. Şöyle hemen biz bunları chunk'lara ayıralım istiyorum. İlk önce geliyorum. Output altına şöyle chunk file name diyorum. Chunk file name. Şöyle name.js olacak. Yukarıdaki gibi. Şunu hemen kopyaladım. Şöyle virgülü koydum. Bir de optimization'a ihtiyacımız var bizim. Optimization diyorum. Açıyorum. Chunk IDS diyorum. IDS'i bizim için name olacak. Split chunks dediğimizde de burada da bir obje açıp içerisine chunks'lara all diyorum. Ve name'ine de vendors diyorum. Okey, bizim için şu an için gayet güzel. Şimdi biz yine tekrardan projeyi başlatsak da bizim için herhangi bir chunk oluşturmayacak. Şöyle route'umuza gidiyoruz arkadaşlar. Bize burada React harika bir özellik sunuyor. Lazy ve suspense yapısı. Bunları bir import edelim. Lazy ve suspense. Bunları aldık. Şöyle şurayı da kapattım. Evet, süper. Şimdi ben burada import ettiğim komponentlerim var. 3 tane. Ben bunları şimdi geliyorum buraya. Dynamic import yapısına çekiyorum. Şöyle const home eşittir lazy diyorum. Parantez açıp şöyle bir tekrardan import diyorum.
Parantez açtım. Bu kısmı arkadaşlar çağıracak olacağımız yani import edeceğimiz komponentin chunk name'ini de yazacağız. Şöyle webpack chunk name diyorum. Ve ismi bunun home olsun. Şu kısmı tekrardan şu şekilde kapatıyorum. Şöyle komponentin altında zaten home yapısı var. Şöyle çektim. Şimdi bunu diğerleri için de oluşturalım. Diğeri about olsun. Bir de settings olacak zaten. Settings için de hemen şöyle geldim, yapıştırdım. Ve üçü de gördüğünüz gibi hemen zaten ekranda geldi direkt. Şimdi şurayı bir kapatalım. Hatta direkt projeyi kapatıyorum şöyle. Sıfırdan oluşturacağım. Tabii bundan öncesinde oluşturmayayım. Şimdi chunk'ları hem görelim istiyorum. Ya da şuraya da suspense yapısını da dahil ettikten sonra oluşturalım. Suspense arkadaşlar bir fallback alıyor. Bu fallback içerisinde isterseniz buraya spinner'ınızı da verebilirsiniz. Ben buraya sadece loading yazacağım. Şimdilik suspense'ı kapattım. Kapatamadım. Suspense şundan dolayı kızıyor. Süper. Import ettik dynamic. Şöyle bir tazeledim. Hemen npm1 dev diyorum. Bakalım bizim için oluşturacak mı? Süper. Nerede bir hata aldık biz? 9000'de zaten çalışıyor burada galiba. npm1 dev diyorum tekrardan. Evet bizim için harika bir şekilde gördüğünüz gibi chunk file name'lerimizi de oluşturdu. Chunk'larımızı da all'u kapatıyorum. Home.js için mesela geliyorum buraya. 4,9 kilobaytmış. İşte settings için burada, about için burada. Şimdi burada kullanacağımız genelde komponent yapımız işte projemizde olan router yapısı kaç kilobayt bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir duplicate bir paket varsa da onu da görebiliyorsunuz. Hemen yani gayet başarılı bir plugin bu. Oradan direkt silebilirsiniz zaten. Hiç problem değil. Şöyle şu kısmı kapatıyorum. Şu anda ben projeyi oluşturdum tekrardan. Şöyle bir incele diyorum. Ve network'e gelip sayfayı bir yeniliyorum. Evet. Bizim için gelenler içerisinde gördüğünüz gibi Home.js geldi direkt. Kaç kilobaytmış? 6.8 kilobaytlık bir boyutu var. Arkadaşlar şöyle. Biz şu anda Home'la etkileşime girdiğimiz için bu şekilde çalışıyor. Şimdi şunu kapattım. About'a gidiyorum. Gördüğünüz gibi About.js geliyor. Settings'e gidiyorum. Settings.js geliyor. Home'a gidiyorum. Tekrardan gelmiyor. Normal bir şekilde. Yani burada artık biz etkileşime girdiğimiz komponentleri çağırıyoruz. Ve bu şekilde bizim sayfamızın ilk açılış hızı çok büyük etki sağlıyor buna. Çok büyük artı sağlıyor aslında. Şimdi ben bir de ufak bir örnek yapmak istiyorum. Şöyle bir model show on ben zaten daha öncesinde hazırlamıştım. Text show on yapalım istiyorum. Şuraya hemen komponenti dynamic bir şekilde import edelim. Bizim burada lazy ve suspensive ihtiyacımız var tekrardan. Şuraya geliyorum const text diyorum. Lazy içerisinde şöyle import diyorum tekrardan. Import ettikten sonra parantez açıyorum. Ve bu kısma yine chunk name'imizi gireceğiz. Webpack chunk name diyorum. Ve şu kısım bizim için text olsun. Şu an tekrardan şöyle kapatıyorum. Ve burada neredeyse bu arkadaş hemen import ediyorum. Çok güzel. Burada bir yerde hata aldık. Sebebi nedir? Lazy const text aldık. Şunu da kapatıyorum. Şundan dolayı verdi. Şöyle serice about.js webpack chunk name. Şurada fazla kullanmışım. Ondan dolayı şu kısmı kapattım arkadaşlar.
Text'i biz şimdi Dynamic Import yapısına aldık. Şimdi ben burada ne yapacağım? Hemen bir use state alayım şuradan. State yardımıyla text komponentini show on off yapacağız. Şöyle. Show varsa gel burada bize text komponentimizi göster diyeceğiz. Hemen şöyle return'un altına gidiyorum. Şuraya const şöyle array içerisinde show diyorum. Set show eşittir state. İlk değerini false veriyorum. Aşağıya geliyorum. Ve bunu ben suspense ile sarmalıyorum arkadaşlar. Fallback. Ve şöyle h1 içerisinde loading yazsın. Suspense'i de burada kapatacağım. Şöyle kestim bunu. Aşağıya yapıştırdım. Çok güzel. Şimdi ben buraya hemen bir buton oluşturayım. Şöyle buton bizim için ne yapacak? Show text diyelim. Buton bizim için on click'inde gelecek buradan. Set show'u true'ya çekecek. Bizim komponentimizi gösterecek. About komponentimiz de bitti. Hemen bakıyoruz şuradan. About'a geldim. About.js bundle'ı gözüktü bizim için. Gördüğünüz gibi text komponentinin bundle'ı yok şu anda. Show text'e basıyorum. Ve gördüğünüz gibi o da geldi. Yani şu an biz code splitting yapmış olduk arkadaşlar. Onun dışında değinebileceğim başka bir konu yok. Mutlaka olursa yorumlarda da zaten belirtirim. Aklıma gelmeyen hatta gelen daha sonrasında. Evet, serimizin ilk bölümü bu kadardı arkadaşlar. Code splitting yaptık. Serimizin ikinci bölümlerinde işte compression bundling, işte tree shaking'lerine değineceğiz. Bunlar nasıl yapılır, bunları inceleyeceğiz teker teker. Onun dışında videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki serinin bölümünde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.